Şöyle bir düşünelim. Doğa yasaları gerçekten evrenin sarsılmaz kuralları mı yoksa sadece kendimize anlattığımız en iyi hikaye mi? İşte bugün bilimin o en temel taşlarından birini, bu yasa fikrini yerinden oynatan, hatta sarsan bir düşünceyi ele alacağız. Bu tarz felsefi dalışları seviyorsanız biliyorsunuz Kitap Felsefe'ye abone olmayı unutmayın derim. Hadi o zaman bu yasa denen şeyin derinliklerine bir inelim bakalım. Hani bazen olur ya, tıpkı Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarındaki o isyankar karakter gibi kendimizi böyle katı, değişmez kuralların görünmez parmaklıkları ardında sıkışmış hissederiz. Sanki evren demir bir yumrukla yönetiliyor ve bu yasalar bize karşı tamamen kayıtsız, hatta bazen zalimce işliyor gibi. İşte tam da bu his bizim sorgulamamızın fitilini ateşleyen şey. Peki, ya bu his, bu ezici his sadece bir yanılsamaysa? Düşünsenize, ya doğa yasaları diye bir şey aslında hiç var olmadıysa? Biliyorum, bu hem rahatsız edici hem de bilim ve gerçeklik hakkındaki en temel varsayımlarımıza meydan okuyan bir soru. Ama aynı zamanda inanılmaz ufuk açıcı. Gelin, bu varsayımın temellerini şöyle bir birlikte sarsalım. Tabii bu kadar radikal bir soruyu anlayabilmek için önce bir geri adım atıp hepimizin zihnine kazınmış o güçlü fikre bakmamız lazım. Yani doğa yasaları mitine. Bilimin nihai görevinin bu evrensel kuralları bulup çıkarmak olduğu düşüncesi nasıl oldu da kültürümüze bu kadar derinlemesine işledi? Nereden geliyor bu fikir? Bakın, bu fikir o kadar yaygındı ki John Constable gibi sanatçılardan tutun da 17. yüzyılın büyük filozoflarına kadar herkes için bu neredeyse sorgulanamaz bir gerçekti. Yani bilimin işi gücü doğa yasalarını araştırmaktı. Sanki dünyayı anlamanın tek bir anahtarı vardı, evrenin o gizli anayasasını bulmak, o sarsılmaz yasaları ortaya çıkarmak. Ama işte tam bu köklü inancın karşısına bir filozof Bas C. Van Frassen radikal bir şüpheyle çıkıyor. Ve onun sorgulaması bu apaçık görünen fikrin temellerine adeta dinamit koyuyor. Bize bambaşka, yepyeni bir bilim anlayışının kapılarını aralıyor. Van Frassen'ın işaret ettiği o temel kopukluk işte tam olarak burada yatıyor. İki farklı dil konuşuluyor gibi düşünün. Bir tarafta filozoflar var. Metafiziğin o görkemli dilini kullanarak mutlak zorunluluktan, evrensellikten bahsediyorlar. Diğer tarafta ise modern fizikçiler var. Onlar bambaşka kelimeler kullanıyor. Simetri, değişmezlik, sanki aynı evrenden değil de iki apayrı dünyadan bahsediyorlar. İşte bu dil farkı bile tek başına yasalara karşı davayı açmak için yeterli bir sebep aslında. Peki nedir bu yasa kavramını felsefi olarak bu kadar sorunlu yapan şey? Gelin şimdi bu geleneksel kaleyi şöyle bir taş taş sökmeye başlayalım. Şimdi yasallara olan bu sarsılmaz inancı haklı çıkarmak için kullanılan çok popüler bir argüman var. En iyi açıklamaya dayalı çıkarım. Kural aslında çok basit. Elimizdeki kanıtlar için en iyi açıklamayı hangi hipotez sunuyorsa ona inanmalıyız. Yani diyorlar ki etrafımızda gördüğümüz bu müthiş düzenliliklerin en iyi açıklaması vedir. Doğa yasalarının varlığı. O zaman onlara inanmalıyız. Gayet mantıklı görünüyor değil mi? İşte Van Freyas'ın tam da burada durun bir dakika diyor. Ona göre bu temel aslında çok zayıf. Neden mi? Şöyle düşünün, bu yöntem sadece elimizde olan teoriler arasından en iyisini seçiyor. Peki ya elimizdeki teorilerin hepsi kötüyse? O zaman ne yapmış oluyoruz? Kötü bir grubun en iyisini seçmiş oluyoruz. O kadar. Yani en iyi açıklamanın gerçeğe en yakın olduğu varsayımına dayanıyoruz. Ama bu mantıksal bir zorunluluk değil ki. Belki de bizim en iyi açıklama dediğimiz şey hakikatin kendisi değil de şu ana kadar kendimize anlattığımız en iyi hikayeden ibarettir sadece. Peki bu en iyi hikayelerimizi bir anlığına kenara bırakırsak ne olacak? O zaman elimizde ne kalır? İşte burada çok güçlü bir alternatif ortaya çıkıyor. Eğer bilimin asıl amacı o değişmez, sarsılmaz yasaları bulmak değilse, o zaman bilim neye benzer? Kuralların olmadığı, yasasız bir dünyada bilim nasıl işler? İşte Van Frassen'ın sunduğu bu alternatifin adı teorilerin semantik görüşü. Bu görüşe göre bir teori böyle taşa yazılmış evrensel bir kanun metni falan değil, daha çok bir model ailesi. Amaç ne? Doğanın o gizli anayasasını deşifre etmek değil, amaç gerçek dünyaya uyan, işe yarar kullanışlı haritalar, yani modeller yaratmak. Bu yüzden de bilim insanı bir kanun koyucudan çok bir harita yapımcısına benziyor aslında. Ve işte can alıcı nokta tam da bu. Bu görüşe göre bilimin amacı o soyut gerçeği bulmak değil, olguları kurtarmaktır. Ne demek bu? Yani bilimdeki başarıyı şununla ölçüyoruz. Yarattığımız modeller, gözlemleyebildiğimiz dünyayla yani olgularla ne kadar uyumlu? Modellerimizin işe yaraması, gözlemlerimizle örtüşmesi yeterli. O modelin bizim göremediğimiz kısımlarının gerçek olup olmadığına inanmak zorunda bile değiliz.
Tamam, yasaları artık bizim rehberimiz değilse o zaman bilim insanları karanlıkta mı yürüyecek? Yolumuzu nasıl bulacağız? İşte son bölümümüz, simetrinin rehberliği bize yepyeni ve çok daha güçlü bir yol gösterici ilke sunuyor. Ve işte bütün hikaye burada birleşiyor. Yeni rehberimiz öyle keyfi, dışarıdan dayatılmış yasalar değil, çok daha temel, çok daha zarif bir ilke, simetri. Bugün modern bilimsel keşiflere asıl yol gösteren şey simetri argümanları. Yani en basit haliyle koşullar değişse bile bazı temel özelliklerin korunması, değişmemesi gerektiği fikri. Fizikçiler evrenin sırlarını aralarken üniversal ve zorunlu yasalardan çok işte bu güçlü simetri ilkelerinden yola çıkıyorlar. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi o en baştaki felsefi değişimi özetleyen son bir kışkırtıcı soruya getiriyor. Bilim, bize dünyanın ne olduğunu mu anlatır, yoksa ne olabileceğini mi? Yasaların o katı, demir gibi dünyasından modellerin esnek olasılıklar dünyasına geçiş, bu, bilimsel bilginin doğası hakkındaki tüm düşüncelerimizi temelden değiştiriyor. Üzerine biraz kafa yormaya değer. Ne dersiniz?